Esenlikler herkese. Dostlar, oyuna başladık diyelim ki. Az gittik, uz gittik, dere tepe düz gittik. Ama bir türlü güçlenemiyoruz. Bir türlü yeteri kadar verimi alamıyoruz. Bazen yeri geliyor bizden daha güçsüz gördüğümüz oyunculara yeniliyoruz. Bir türlü kendi gücümüzü yansıtamıyoruz karşı tarafa. Bunun sebebi ne olabilir? Neleri yapıyoruz? Neleri yanlış yapıyoruz? Neleri yapmamamız gerekirken üzerine yanlışlıkla düşüyoruz? Bunları anlatacağım şimdi. Bu videoda arkadaşlar tabii ki bir hesapta geliştirilmesi gerekenler var. Bir de o geliştirilmesi gerekenlerin öncelik sıralaması var. Bu gerçekten çok önemli. Çünkü doğru yerlere yatırım yapmış olabilirsiniz ama eğer yanlış sıralamayla yatırım yaptıysanız o zaman yine gücünüzü tam olarak gösteremeyeceksiniz. Çünkü rakibiniz size göre eğer ki yatırımlarını hem doğru alanlara hem de öncelik sıralamasına göre yaptıysa o zaman sizden daha güçsüz görünmesine rağmen sizi rahatlıkla alt edebilecektir. Bu video aslında bir anlamda şunun konusu olacak. Oyunda düşük yatırımlı bir oyuncu olmanıza rağmen aslında dışarıdan nasıl daha güçlü görünebilirsiniz? Nasıl sanki çok daha fazla yatırım yapıyormuşsunuz gibi görünebilirsiniz. Bunu anlatacağım. Yani aslında oyuna daha fazla para yatırmadan bir üst sınıfa nasıl atlarsınız? Bunu göstermiş olacağım. Yeter ki doğru alanlara yatırım yapın ve doğru alanları sıralamasını doğru şekilde analiz edin. Şimdi ben böyle bir liste hazırladım size şurada gördüğünüz gibi. Bu listeye göre tek tek anlatmaya başlayacağım. Benim için benim şu ana kadar gördüğüm kadarıyla bir yıllık bu oyun geçmişimde gördüğüm kadarıyla kahraman özel aletleri, kahraman özel yetenekleri şu anda bu oyunda en önemli noktaya sahip, en önemli bizim için gücümüzü arttıran konu diyebilirim. Kahraman özel aletleri nedir bunlar? Şimdi diyelim ki mesela ben kahramanıma geleyim. Vivian'ı almıştım en son. Şu an Vivian kahramanıma geldikten sonra donanım kısmına geliyorum ve burada Vivian'ın özel yeteneği görünüyor. Özel yeteneğine tıklıyorum. Ben özel yeteneğini her arttırdığımda benim hem okçularım öldürücülük ve sağlık kazanıyor. Gördüğünüz gibi. Seviye başına %11 kazanıyor ve %11,1 kazanıyor pardon. Ve tabii her yeni jenerasyon kahramanlarında bu artış miktarı artıyor. Ya mesela Gen 6 geldiğinde %13 artacak mesela. Sallıyorum. İşte Gen 5'te %11 artıyor. Gen 4'te %10 artıyor. Bunları tamamen farazi söylüyorum bu arada. Hani mantığını anlayın diye söylüyorum. Hem e, istatistik kazanıyorum, öldürücülük ve sağlık kazanıyorum. Bu çok iyi. Hem de e, ekstra olarak yetenekler kazanıyorum. Ve bu yetenekler bana çarpan etkisi veriyor. Tabii Fethi için aynısını söyleyemeyeceğim. Sefer yani yaban haritası için bunu söylüyorum çarpan etkisini. Fethi için de mesela Fetih'te ekstra bir yetenek kazanması, o kahramanın ekstra bir özelliğinin olması ve bu özelliğin güçlü olması onu arenada bizi çok daha güçlü hale getirmesine sebep oluyor. Bu çok önemli bir konu. Gerçekten önemli. Arenada bizden daha güçlü oyuncuların bizi yenmesini engelliyor aslında. Bu gerçekten sağlıklı aslında bizim için. Çünkü bizi daha geçilmez yapıyor. Em, Yaban haritasındaki verdiği yetenek de şöyle. Mesela bu kahramanımız ekiplerin savunmasını. Yani benim kaleme biri saldırdığı zaman benim kalemdeki savunma yapan ordumun savunmasını %5 arttırıyor. Ve dediğim gibi bu çarpan etkisi. Bir önceki videoda da anlattığım gibi bu çarpan etkisiyle artıyor. Yani benim ekiplerimin savunması mesela piyade savunmam 1000 ise bunu gidiyor 1055 yapıyor çarpan etkisiyle. Gerekli matematiği ve formülü zaten bir önceki videoda vermiştim, size söylemiştim. Em, Piyade savunmam 1000 iken 1050 yapmıyor, 1055 yapıyor. Bir anda 55 istatistik kazanıyorum yani. Bakın bu çok önemli bir değer. 55 istatistik bir anda sanki yoktan geliyormuş gibi yani. Bu çok önemli o yüzden. Ben özel aletlerin önemini birçok yerde gördüm. Mesela en yakın örnek olarak şunu söyleyebilirim. Biz bir KVK savaşı yapıyorduk. Bu KVK savaşında Şato'da bizim bir tane oyuncumuza ismi Lady Emmy'di yanlış hatırlamıyorsam evet. Bu oyuncumuza bir tane kule tesis ettiler. Bu kuleyi sen alacaksın, bu kuleye sen saldıracaksın, sen savunacaksın dediler. Ve o oyuncumuz balina oyuncuydu ama balina olmasına rağmen özel yetenekleri 8'de bırakmıştı. 10 yapmamıştı. Özel yetenekleri 8 olduğu için de bu kuleye girmekte çok zorlanıyordu. Kuleye giremiyor. Kuleye girse bile kuleyi savunamıyor. Niye? Çünkü rakipte özel yetenekler hep 10. Yani balinalar arasında bile böyle bir sınıflandırma oluyor. Balina iken köpek balığı sınıfına düşürebilirsiniz böyle bir durum. Balina değilseniz de
diyelim ki düşük yatırımlı bir oyuncusunuz. Sanki orta yatırımlı bir oyuncuymuşsunuz gibi de aynı şekilde güçlendirebilir. Sadece hangi özel yeteneklere, hangi kahramanların özel yeteneklerine yatırım yapacağınızı bilin ve hangisini güçlendireceğinizi bilin. Bir de özel yeteneklerde şunu da göstereyim hemen. Özel yeteneğe geldik. Bakın bu sağ üst köşede bir tane butonumuz var, mavi buton. Bu butona tıkladığımız zaman bizim bu özel yeteneğimizin max yaptığımız zaman ne kadar istatistik alacağız ve yetenekleri nasıl olacak bunları gösteriyor. Bu kısımdan da aslında max yapacağımız zaman ne olacağını görebilirsiniz. Çok aslında işimize yarayan bir şey değil ama çünkü biz düşük yatırımlı oyuncular olarak özel yetenekleri 10 yapmayacağız hiçbir zaman. Yani bu çok büyük bir yatırım istiyor aslında. Bizim için 4 ya da 6, maksimum 8 yeterli olacaktır. Ee, Emin olun hiç zararını görmeyeceksiniz. Büyük oranda öne geçeceksiniz. Hatta ben arenada şöyle bir örnek göstereyim size. Dün akşam başıma gelmişti, yanlış hatırlamıyorsam. Arenada bana saldıran bir tane arkadaş vardı. Evet, Chups saldırmış. Benim arena gücüm 19 milyon 700 ve arkadaş bana saldırıyor 21 milyon 21,1 milyonla ve beni alamıyor. Beni geçemiyor. Hani aramızda 1,5 milyonluk güç farkı var neredeyse. Gördüğünüz gibi özel yetenekleri de hiç fena değil aslında. Sağa sola dağıtmış sağ olsun. Ona 3 basmış, buna 5 basmış. Özel yetenekleri tekli sayılarda bırakmayın. Ya 2 yapın, ya 4 yapın, ya 6 yapın, ya 8 yapın, ya da 10 yapın. Tekli sayılarda bırakmayın kesinlikle. Böyle dağıtmış. Beni geçemedi mesela. Kahramanları da güçlü aslında. Hem kahraman donanım etkisi, hem özel yeteneklerin etkisi. Çünkü önemli olan özel yeteneklere verdim ben gücümü. Tamamen oraya odakladım. Benim için ön safta duran piyadenin önemi bir tık daha fazla olduğu için haliyle ona daha çok yatırım yaptım. Ve aynı zamanda da rakipte mesela Vivian'ı yoktu. Ben de Vivian var. Vivian da inanılmaz bir etki yaratıyor. Bir sonraki gen yani mevcut güncel gen kahraman olduğu için. O yüzden özel yetenekler ve kahraman donanımları bu noktada çok etkili oluyor arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ederim. Yükseltin ve e, bir şekilde rakibe karşı diş geçirmenizi sağlayacaktır bu mevzu. Bu arada kahraman özel aletleriyle kahraman donanımları hani ikisi karşılaştırılabilir, ikisi yer değiştirebilir. Bu konuda çok hani kesin bir şey söyleyemeyeceğim açıkçası. Yalnız kahraman özel aletleri sizi belli bir sınıfı atlamanıza en büyük etken sağlayan şeydir. Kahraman donanımları hani burada birini bir, birini ikiye koydum diye sakın arasında çok büyük fark varmış gibi düşünmeyin. Kahraman özel aletleriyle kahraman donanımları neredeyse aynı sırada bile diyebiliriz. Aynı öneme sahip bile diyebiliriz. Ama ben kahraman özel aletlerinin biraz daha açıkçası güç bakımından bizi çok daha ileri götürdüğüne veyahut da çok daha geri düşürdüğüne şahit oldum. O yüzden kahraman özel yeteneklerini bir üst sıraya yerleştirdim. Birinci sıraya yerleştirdim. Peki ben bu kahraman özel aletlerini geliştirmek için gerekli materyalleri nereden temin edeceğim? Onu da şuradan mesela yapabilirsiniz arkadaşlar. Etkinliklere geliyorum. Etkinliklerde pazartesi günü bize şampanya fuarı gelecekmiş. Bu şampanya fuarında fazlalık olan şeylerinizi, kahraman geliştirme parçalarınızı takas yoluyla bu şampanya biletlerinden alabiliyorsunuz. Şampanya fuarı biletlerinden alabiliyorsunuz ve bu biletler karşılığında da buradaki kahraman özel alet sandıklarından kazanabiliyorsunuz. Buradan mesela bu alet sandıklarını kazanabilirsiniz. Aynı zamanda burada mağazamız var. Mağazamızda gizem rozeti kısmı var. Gizem kısmında da buradaki gelen şeylerden listeden bakıyoruz. Hangi kahraman özel aletinden alacaksak onun mesela gelmesini bekliyoruz. Bunun için günde bir tane ücretsiz yenileme hakkınız olacak. Daha sonrasında 100 elmasa bir tane daha yenileniyor. Daha sonrasında 200 elmasa bir tane daha yenileniyor. Böyle böyle gidiyor. Maksimum 1000 elmasa yenileniyor ve 1000 elmas da kalıyor sürekli. Her yenilediğinizde 1000 elmas istiyor. Şimdi ben mesela bugün için günlük bir ücretsiz yenileme kullandım. Daha sonrasında 100 elmaslık yenilemeyi de kullandım. Çünkü Gen 5'in özel aletini istiyorum. Yani şunu almıyorum. Buna 2500 rozet vermektense bunun %70 indirimli olanını almak istiyorum. Daha ucuza alacağım çünkü. Şimdi 200 elmasa kadar yenileyebilirsiniz. İsteyenler olursa 200 elmas da yenileyebilir. Mesela ben bir tanesini yenileyim şöyle. 200 elması da yeniledim. Bakıyorum gelmedi mesela. %50 indirimli ya da %70 indirimli bir Gen 5 özel aleti gelmedi. Almıyorum o zaman kalıyor. Burada rozetleri sürekli biriktiriyorum ve sadece onları harcıyorum. Böylelikle de özel alet sandığı biriktirmiş oluyorum.
Ve tabii ki de arkadaşlar en önemli özel alet sandığı biriktirebileceğimiz yer korsan etkinliği. Korsan etkinliğinde çok rahatça özel alet sandığı biriktirebilirsiniz. Sadece o etkinlik 7 gün sürüyor. 7 gün boyunca günde 50 lira atarak 50 liralık paketi alarak sadece kırmızı ve mavi sandıkları açarak 50-60 tane minimum şey kazanabiliyorsunuz. Özel alet sandığı kazanabiliyorsunuz ve bu çok büyük bir kazanç aslında. Her 45 günde bir geliyor bu şey. 40-45 günde bir geliyor korsan etkinliği. O yüzden oradan da büyük bir kazanç sağlayabilirsiniz. Tavsiye ederim kesinlikle. Korsan etkinliği geldiği zaman hemen bununla ilgili bir video çekeceğim. Kesinlikle. Evet, burada kahraman özel aletlerimizi anlattık. Bunu işaretliyorum. Sıradaki kahraman donanımları. Size bunlarla ilgili raporlar da göstereceğim birkaç tane bu arada videonun sonunda. O yüzden izlemenizi tavsiye ederim. Kahraman donanımlarına geliyorum. Kahraman donanımlarında şimdi arkadaşlar e, bir rakibi yendiğimiz zaman bizim aslında en önemli şeyimiz, en önemli keskin bıçağımız kahraman donanımları aslında. Şimdi ben geliyorum mesela kahraman donanımlarıma Vivian için göstereyim. Evet, kahraman donanımlarına geliyorum. Kahraman donanımlarım bu şekilde. Şimdi benim Vivian'ımın gücü 8 milyon 550 bin. Tamam mı? 8 milyon 550 bin. Bu kahraman donanımı çıkarıyorum. 2 milyon 164 bine düştü. Ya farka bakar mısınız? 5 yıldız full. Özel aleti de 2 seviye. Ama üzerinde hiçbir donanım olmadığı zaman gücü ne kadar düştü? 4'te bir oranına düştü. Yani bu kahraman donanımının aslında ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bu çok basit bir anlatım oldu sizin için. Hani ben mantığını anlayın diye bu şekilde anlatıyorum. Bunu kuşandım. Benim için aslında rakibi yeneceğim mi, yenemeyeceğim mi? Aslında en önemli gösteren kısım burası. Kahraman donanımlarınızı o yüzden mantıklı ve doğru geliştirmeniz gerekiyor. Yani gidip de piyade için tabii ki de öldürücülük kasmaktansa mesela en basitinden örnek veriyorum. Önce piyadenin sağlığına odaklanmanız gerekiyor. Kırmızı donanıma ulaştığınız zaman işler biraz değişebiliyor. Ben bunu daha detaylı olarak sizlere anlatacağım. Bir sonraki videoda konumuz bu olacak. Kahraman donanımları nasıl geliştirmeli, nasıl önceliklendirilmeli ve kesinlikle kahraman donanımlarımızı e, geliştirirken sıralamada neye dikkat etmeliyiz, oyun tarzımıza nasıl uydurmalıyız bunu anlatacağım. O yüzden beklemede kalın diyelim. Kahraman donanımlarının önemini de bu şekilde anlattık. Ve bu arada arkadaşlar kahraman donanımları tabii ki de bize öldürücülük ve sağlık veriyor. Bu çok önemli. Ee, Bazı kahraman donanımları sağlık verir, bazıları öldürücülük verir. Ve tabii ki de kırmızı yaptıktan sonra da burada ekstra olarak aldığımız bazı özellikler var. Savunma, saldırı, savunma. Bu da aynı şekilde. Mesela bu da sağlık veren bir şeyimiz, donanımımız. Aynı şekilde saldırı, savunma, saldırı. Gördüğünüz gibi bu seviyeye ulaştırdığınız zaman bazı ekstra özellikler alıyorsunuz. Bu da çok önemli tabii ki de. Okçunun sadece öldürücülüğü değil, aynı zamanda sağlığı da önemlidir. Tabii piyade sağlığı kadar olmasa da okçu sağlığı da önemlidir. Çünkü rakibin süvarisi benim piyadelerim atlayıp direkt okçularıma saldırabiliyor. O esnada piyadelerimin, pardon, okçularımın ayakta kalmasını istiyorum. Çünkü hayatta kaldığı sürece savaşacak ve savaştığı sürece de rakip piyadeleri öldürecek benim okçularım. Evet, kahraman donanımlarını da anlattık. Bunu da işaretliyorum. Üçüncü sırada petler var. Petler çok önemli. Genellikle önemi pek arz edilmiyor, pek önemsenmiyor. Fakat petlerin önemi gerçekten çok yüksektir arkadaşlar. Yetenekleri ve nitelikleri var. Yetenekler biliyorsunuz ki kahraman yeteneklerini kullandığımız zaman savaşta bunlar 2 saat boyunca bize güçlendirme sağlar ve bu güçlendirmeler tabii ki aynı özel yetenekler gibi, kahramanların özel yetenekleri gibi çarpan etkisiyle bizi güçlendirir. O yüzden çok önemlidir kesinlikle. 2 saat boyunca bizim gücümüzü arşa çıkarır diyebilirim yani rahatlıkla. Yetenekleri nasıl geliştiriyorum? Gidiyorum şeye, mesela petlere, seviyelerini yükseltiyorum. Her 10 seviyede bir ekstra özel seviye ilerletme geliyor. Bunu ilerletmek için bazı materyallere ihtiyacım var. Bu materyalleri biriktiriyorum. Hangi etkinliği oynayacaksam o etkinlikte bu materyalleri kullanıyorum. İlgili gün hangisi ise. Ve her yükselttiğimde de mesela ne olacakmış bu? Normalde bana %4 veriyor. Rakiplerin öldürücülüğünü %4 azaltıyor. Bunu bir seviye daha yükselttiğim zaman yani 6'dan 7 olduğu zaman %4,5 verecek bu özellikten. Rakibin öldürücülüğünü %4,5 ne düşürecek. Bunlar önemlidir. Böyle 0,50 arttığına falan bakmayın arkadaşlar. Çarpan etkisi olduğu için bu 0,50 aslında çok büyük bir sayı. Emin olun.
O yüzden bunu kesinlikle, yani bunları kesinlikle önemseyin. Pet yetenekleri çok önemli bir mevzudur. Buradaki nitelikler de niteliklerden gelecek olan istatistikler de nereden geliyor? Kahramanların seviyesini yükselttikçe şurada nerede göstereyim? Şu son seviye mesela. Kahramanların pardon, yani petlerin seviyesini yükselttikçe burada hem bize saldırı ve savunma kazandırıyor. Bu da nitelikler kısmına işliyor. Aynı zamanda da şu geliştirme kısmında gördüğünüz gibi öldürücülük, sağlık kazandırdığı için bunları da mavi taşlarla ya da sarı taşlarla geliştirdikçe burada da aynı şekilde nitelik bonuslarım artmış oluyor. Burada gördüğünüz gibi zaten piyade sağlığı ve pardon, okçu öldürücülüğünü önde götürüyorum. Diğer şeyim için de diğer petim için de aynısı geçerli. Bir önceki petim için de aynısı geçerli. Benim için önemli olan piyade sağlığı ve okçu öldürücülüğüdür. Çünkü 50-0-50 oynuyorum. Aynısını bir sonraki en güçlü valide oynadığım zaman aynısını burada da yapacağım. Ve burada da yapacağım. Bir sonraki yeni gelecek olan petlerde de aynı mantığı yapacağım. Em, Hepsi aslında iç içe nakış gibi işlenmiş mevzular. Hepsi domino etkisi yaratıyor. Petlerin yetenekleri dediğim gibi 2 saat boyunca sizi aşırı derecede güçlü hale getirir. Nitelikleri de sizi kalıcı olarak güçlü hale getirir. O yüzden bunları unutmayın. Önemli. Petleri de anlattık. Vali tılsımları bir sonraki sıradaki önemli mevzumuz. Vali tılsımları da şöyle arkadaşlar. Mesela ben süvari oynamıyorum. Bu arada tılsımlarla ilgili önce şunu anlatayım. Tılsımlar bize tabii ki de öldürücülük ve sağlık veriyor. Oyunda en zor biriken istatistikler. O yüzden bu tılsımlar önemli haliyle. Şimdi tılsımlar konusunda şöyle bir mevzu da var. Mesela ben süvari oynamıyorum. Oynamadığım için, yani oynamıyorumdan kastım çok az süvari kullanıyorum. O yüzden süvariyi çok geride götürüyorum farkındaysanız. Mesela 2 yaptım, bıraktım. Bundan sonra geliştirir miyim zannetmiyorum. En fazla 3 yaparım belki. Yani bu diğer tılsımlarım 7, 8, 9 olduktan sonra belki 3 yaparım. Çok ilerletmeyi düşünmüyorum açıkçası. Süvariyi geçtik, piyadeye geldik. Piyadeyi eee, yükseltiyorum, önemsiyorum. Piyade tılsımlarım önemli. Fakat okçu tılsımlarım piyadeden daha da önemli. Okçu tılsımlarımı biraz daha önden götürüyorum. Şimdi 50-0-50 oynarken, piyade okçu oynarken neden ben okçuyu önden götürüyorum? Bu genellikle kafa karışıklığı yaratıyor. Çünkü piyade daha önemli diye bir ezberlenmiş bir gerçek var. Ama herkes bunu söylerken neye göre söylediğini bilmiyor ne yazık ki. Em, Burada piyadem önemli mi? Önemli. Harbiden önemli piyade. Ama piyadenin yanında okçunun öneminin daha fazla olmasının sebebi de şu. Okçu direkt rakibin, mesela benim okçularım direkt rakibin piyadelerini eee öldürmesine öldürmekle meşgul. Niye? Çünkü okçuların bir özel yeteneği var arkadaşlar. Burada genellikle atlanıyor bu konu çünkü. O yüzden anlatmak istiyorum. Okçuların bir yeteneği var. Bakın şu. %10 ihtimalle arka arkaya 2 kez saldırı yapar ve rakibin piyadelerine verilen hasarı %10 artırır. Demek ki okçular piyadelere karşı daha önemliymiş. Daha çok hasar veriyor piyadelere. Yani ne yapıyor? Bir savaş esnasında benim okçularım rakibin piyadelerini öldürmekle meşgul. Rakibin okçuları da benim piyadelerimi öldürmekle meşgul. Şimdi böyle bir durumda eğer ki benim piyadelerim çok güçlü olursa, pardon, benim okçularım çok güçlü olursa rakibin piyadesini hızlıca eritebilir. Hızlıca eriyen piyadelerin karşısında benim ordum direkt rakibin aslında süvarilerine ve okçularına saldırmış olacak. Rakibin okçuları ve süvarileri savunma yapamayacağı için rakibi hemen egale etmiş olacağım. Şimdi bu durumda arkadaşlar ben piyadeleri bir tık önden götürüyorum. Aynı zamanda şöyle bir gerçek de var. İkinci en önemli konu. Şöyle bir gerçek de var. Ben burada tılsımları yükselttiğim zaman öldürücülük ve sağlık kazanıyorum farkındaysanız. Benim hem okçu öldürücülüğüne hem de okçu sağlığına ihtiyacım var. Çünkü okçu öldürücülüğü zaten benim hasar kaynağım olduğu için ihtiyacım var. Okçu sağlığına ise rakip rakibin süvarileri benim okçularıma direkt olarak saldırı yaptığı zaman benim okçularım hemen diz çökmesin. Hemen ölmesin. Okçularım hayatta kalsın istiyorum. Okçularımın hayatta kalmasını istediğim için de okçu sağlığına da önem veriyorum. Bizim için en önemli istatistikler okçu öldürücülüğü, okçu saldırısı, piyade sağlığı, piyade savunması ve daha sonrasında okçu sağlığı geliyor. Yani burada ben okçuların bir tane tılsımını yükselttiğim zaman hem öldürücülük hem sağlık benim işime yarayan iki istatistiği de yükseltmiş oluyorum. Ama piyadeye bakıyorum. Piyadede hem öldürücülük hem sağlık yükseliyor. Tamam, piyade sağlığına çok ihtiyacım var, doğru. Ama piyade öldürücülüğüne o kadar da ihtiyacım yok. Ama ikisini de yükseltmiş oluyorum. O yüzden okçuların tılsımlarına yaptığınız yatırımın karşılığını fazlasıyla alıyorsunuz. Piyadelere yaptığınız yatırımın
işte %70'ini, %80'ini falan alıyorsunuz aslında. O yüzden okçu tılsımlarını önden götürmek daha mantıklı arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. Aynı zamanda burada takas sistemi var. Takas sistemiyle de kesinlikle bunu her hafta yapmanızı tavsiye ediyorum. Çok fazla bir süre sonra çok fazla elinizde tılsım kılavuzu birikecek ve tılsım tasarımı birikmemeye başlayacak. Tılsım tasarımı oysa çok daha fazla gerekiyor. Çünkü bakın mesela şurada okçularımda mesela 6 seviye. Bunu ben mesela 7'ye yükselteceğim diyelim ki. 7'ye yükselttiğim zaman ne oluyor? Benden 140 tane tılsım kılavuzu istiyor ama 400 tane tılsım tasarımı istiyor. Haliyle o yüzden tılsım tasarımı eriyor yani gittikçe. Eriyor, eriyor, eriyor ve çok azalıyor. Benim elimde bir sürü tılsım kılavuzu kalıyor. Şimdi burada sayıların tam tersi olduğuna bakmayın. Ben bunları çünkü çeviriyorum haliyle. Çünkü elimde çok fazla tılsım kılavuzu vardı. Aşırı fazla. 2000 tane tılsım kılavuzu vardı. Bunu çevirmek zorunda kaldım. Çünkü kullanmıyorum. Kullanmıyorum. Yatıyor öyle. Bu takas sisteminde geliyoruz. Her hafta mutlaka şu 10 tane birebir oranda değişimi kullanmanızı tavsiye ediyorum. Tılsım kılavuzunu tılsım tasarımına çevirin. Burada kullanıyorum 10 tanesini çeviriyorum. 10 tane kitabı 10 tane kağıda çevirdim. Bunu mutlaka her hafta yapın. Etkinlikleri oynayacağınız zaman da bakın elinizdeki birikime. 2'ye 1 oranında da değişim kullanabilirsiniz. E, Çok gerekmiyor bu kısım açıkçası. Çok fazla gerektiğini görmedim. Ama gerektiği zaman da rahatlıkla yapabilirsiniz. Çünkü tılsım tasarımına dediğim gibi çok daha fazla ihtiyacınız var. Evet, tılsımları da anlattık. Bir sonraki şey vali donanımları. Şurada gördüğünüz donanımlar aslında. Gördüğünüz gibi ben yine tılsımlarla aynı mantık. Ben yine vali donanımlarını süvari için bir tık geriden hatta bayağı bir geriden getiriyorum. Bir daha da yükselteceğimi zannetmiyorum. Bize de vali donanımları bize öldürücülük ve sağlık vermiyor. Saldırı ve savunma veriyor. Saldırı ve savunma verdiği için de aslında bunlar da önemli. Sadece kat sayıları biraz düşük. Yani mesela ben burada bu kadar malzeme harcayacağım süvari için. Ve benim süvarimi 2,5, 2,70 mi, 2,60 mı öyle bir şey artacak mesela. Pardon 2,90 kadar artıracak istatistiğini. Yani saldırı ve savunmasını 2,90, 2,90, 5,80 artıracak. Aynı şey burada da geçerli. Yine burada 2,90, 2,90. 2 kaç bu? 2,60 mı? Evet. 2,60 artacak. Burada şey savunmada da 2,60 artacak. Yani arttırdığı sayı gitgide azalıyor. Şey malzeme artıyor ama getirdiği şey azalıyor. Getirdiği avantaj azalıyor. O yüzden buraya çok yani listede bu yüzden alt sıralara yerleştirdim vari donanımını. Çünkü çok fazla malzeme istiyor ama getirisi de çok daha azalıyor artık. Ve saldırı ve savunma benim için önemli, önemsiz değil. Ama piyade mesela sağlık ve öldürücülükten daha az önemli saldırı ve savunma. O yüzden bunu da listenin daha alt kısımlarına yerleştirdim. Bu şef donanımlarını, vari donanımlarını açıkçası oyuncuların bence psikolojisini oynamak için yapıyorlar. Çünkü bir raporda en çok göze çarpan kısım burası oluyor. Eee, Çok büyük gözüküyor çünkü. En çok göze çarpan kısım burası oluyor ve sizin mesela bütün vari donanımlarınız sarı, rakibin vari donanımları mor ama rakibe yeniliyorsunuz. Bu sizin moralinizi bozmaya başlıyor. Aynı şey rakip için de geçerli. Eee işte bu aslında biraz oyuncuların psikolojisini oynamak için yapılan bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok büyük gözüküyor, çok önemliymiş gibi gözüküyor ama aslında o kadar da önemli değil. Burada 3 tane, ha burada şey bu arada takas sistemi burada da var. Ama takas sistemi dediğim gibi burada da pek kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Hiçbirini kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü her malzemeden ihtiyacımız oluyor. Oyunun ilk başlarında şu zanaatkar vizyonuna pek ihtiyacınız olmuyor. İlk seviyeler için. Daha sonrasında tam tersi zanaatkar vizyonuna aşırı ihtiyacınız olmaya başlıyor. Elinizde bir sürü yaldızlı iplik ve saten birikmiş oluyor. Daha sonrasında artık sıra donanım yaptıktan sonra donanımlarınızı bu sefer de zanaatkar vizyonu elinizde çok artıyor. Tam tersi yaldızlı iplik ve satene ihtiyacınız olmaya başlıyor. Değişken bir durum yani. O yüzden bunları çevirmenizi pek tavsiye etmiyorum. Kalsın elinizde. Zamanla kullanacaksınız zaten. Vari donanımlar için son söyleyeceğim şey de burada 3 tanesini kombinlersek ekstra %1'lik istatistik alıyoruz. 6 tanesini kombinlersek yine ekstra %1 istatistik alıyoruz. Balina oyuncular için 6 tanesini kombinlemek mantıklı çünkü 50-20-30 oynuyorlar. Yani hem süvariyi hem piyadeyi hem de okçuyu geliştiriyorlar. Ama bizim için düşük yatırımlı oyuncular için piyade, okçu ya da piyade süvari oynayanlar için sadece burayı kullanıyoruz. 3 tanesini kombinleyebiliyoruz. 6 tanesini kombinlemek bizim için çok fazla gereksiz oluyor ve çok fazla maliyete sebep oluyor. O yüzden burayı siz yapmayacaksınız. Düşük yatırımlı oyuncular. Sadece burayı göreceksiniz. Varlık donanımı için anlatacaklarım da bu kadar. Ve geldik son sırada akademimiz. Akademi arkadaşlar geliştirmesi çok uzun ama getirisi gerçekten aslında yüksek. Kolektif bir getirisi var çünkü. Ben dediğim gibi büyüme kısmını tamamen fullledim artık. Son
37 gün kaldı. Bunu da YouTube kanalında ilk açtığım zamanlarda buna basmıştım. Daha hala bitmeye çalışıyor. Yani nereden baksanız bir ay, 20-21 gün falan oldu galiba bu. Hala daha bitecek. Daha sonrasında artık tamamen savaş kısmına odaklanacağım. Savaş kısmı, bakın ben aslında belli bir noktaya kadar getirmiştim. Ve benim aslında basmam gereken az bir yer kaldı. Savaş kısmı bu kadar ilerideyken bile arkadaşlar ben bunu internette hesaplamıştım. Şu an şimdi bütün buff'ları almama rağmen bile 1600 günlük bir araştırma süresi var aslında burada savaş kısmında. 1600 gün. Şu büyüme kısmını fulllediniz diyelim ki o- ona rağmen savaş kısmını toplamda 3000 küsür günde anca fullleyebiliyorsunuz. Yani inanılmaz uzun sürüyor savaş kısmı. Gerçekten çok uzun sürüyor. Ama bu savaş kısmını fulllediğinizde artık sizin hesabınız max gücüne ulaşmak için ilk adımı atmış olacak. O yüzden burası çok önemli. Burada tabii ki de piyade ve okçu oynayanlar, yani 50-0-50 oynayanlar için ilk önemli sırada olan şey piyade sağlığı, daha sonrasında okçu öldürücülüğü, sonra piyade savunması, okçu saldırısı, daha sonrasında da okçu sağlığı oluyor. Ve şuradaki toplu olarak verilen sağlık bizim için biraz daha önemli. Öldürücülük de ikinci öneme sahip tabii ki de. Bu şekilde sırayla yükselteceğiz. Akademi ile ilgili ayrı bir video çekebilirim belki. Çünkü sıralama bazen değişebiliyor. Sıralamayı karıştırabiliyor oyuncular. Burada ekstra bir yardımcı olacağım bir nokta olabilir belki sizlere. Burayı da anlattık. Ufak bir şeylere geçelim arkadaşlar. Raporlara geçelim. Raporlara birkaç tane rapor göstermek istiyorum size. Mesela burada son Şato Savaşı'nda rakibin tuttuğu kuleye girmiştim ben mesela. Gördüğünüz gibi bakın asker sayısının ne kadar öneminin olmadığını burada görebiliyorsunuz. E, istatistiksel olarak da bu asker sayısının karekökü alınıyor. Karekökü alındığı için hasara ya da savunmaya çok bir etkisi olmuyor. 200 bin askerle 700 bin askerleri delik deşik etmişim. İnanılmaz büyük bir fark var. Niye? Çünkü kahraman donanımların arasındaki farkı görüyorsunuz. Kahraman donanımları resmen şey, yani birimizinki çok iyi, birimizinki çok kötü. Hmm, Aynı şekilde vali donanımları ve vali tasımları da aynı durumda. Buradaki benim gücümü etkileyen tek şey, dediğim gibi, tek şey demeyeyim de en önemli şey benim özel aletlerim. Gördüğünüz gibi özel aletlerim yüksek, kahraman donanımlarım yüksek, vali donanımlarım yüksek, vali tasımlarım yüksek. Her şeyim yüksek neredeyse. Ve tabii ki de burada ne yapmışım ben? Pet yeteneklerimi de kullanmışım. Pet yetenekleri önemli çünkü en güçlü olduğum zamana göre şey yapmışım. Ve tabii burada özel güçlendirmeler de kullanıyorum. Eee, Öyle yani. Yani açıkçası bu sayede çok rahatlıkla kazanabiliyorum. Em, Bir de şurada bir rapor vardı. Evet. Bunu da rakiple savaştığımız KVK Savaşı, Kırmızı Alan Savaşı. Bu arada Cumartesi günü Kırmızı Alan Savaşı ile ilgili de canlı yayın yapacağım KVK'da, haberiniz olsun. Şimdi bir önceki ay KVK'da Kırmızı Alan Savaşı'nda ben böyle bir oyuncuya saldırmıştım. Bakın gördüğünüz gibi şef donanımı benden bayağı bir yüksek. Epey bir yüksek. Ne oldu peki? Yani ne değişti? Gördüğünüz gibi yine rakibin askerine, yani arada büyük bir fark var. 23-24 kat fark var neredeyse. Çünkü rakibin ana ordusu, ana kahramanları kalede değil. Ve gördüğünüz gibi aslında boş kahramanlara, boş donanımlara saldırmışım resmen. Haliyle ben rahatlıkla kazanabiliyorum bu oyuncuyu. Niye? Çünkü ana kahramanları şeyde değil, kalede değil. Ne kadar fazla asker olursa olsun fark etmiyor. Benim donanımlarım yüksek, benim em, özel aletlerim yüksek. Haliyle rakibi rahatlıkla eritebiliyorum. Burada vali donanımları işte burada hiçbir iş yapmıyor mesela. Boşa yatırılmış gibi gözüküyor. Ve bu diğer oyuncuların gerçekten moralini bozmaya başlıyor arkadaşlar. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ve o savaşta, o KVK savaşında bizim için en büyük rapor şu oldu mesela. Şurada savunma yaptığımız rapor oldu. Ben rakiplerin bilerek içine ışınlandım ve orada dikkati kendime çektim. Tabii bu sırada petleri basmıştım artık. Petleri bastım ve rakibin dikkatini tamamen üzerime çekmek için sürekli rakibe böyle bir saldırı bir saldırı fake atmaya başladım. Rahatsız olsunlar, sinir olsunlar ve benim üzerime saldırsınlar diye. Benim zaten kalemde belli bir miktar asker vardı ve ekstra olarak garnizon da almıştım. Ve bu rakip eyaletin en güçlü balinasıydı. Rakip balinaydı. Ve bu balina mesela geldi bana seferberlik açtı. Seferberlik açmasına rağmen gördüğünüz gibi fark inanılmaz fazla. Yani neredeyse 3 katı kadar fark atmışım zarar konusunda. Ve tabii saldırdığı için de askerleri hem yaralanıyor hem ölüyor. Şimdi baktığımız zaman rakibin vali donanımları benden aşırı güçlü. Bayağı güçlü. Vali tılsımları.
Aşırı derecede güçlü. Benden çok daha önde. Fakat bakıyoruz. Tabii ben o zamanlar Vivian almamıştım daha. Vivian gelmemişti. Malum vardı. Fakat bakıyoruz rakip bana, yani bu balinalarda bir kibir denen bir şey var arkadaşlar gerçekten. Rakip balina bana birinci koluyla değil ikinci koluyla saldırmış. Yani moruk, kusura bakma da hani yani boş bir oyuncu olsam zaten dibine gelmem. Seni kışkırtmaya çalışmam. Değil mi? Biraz düşün yani biraz aklını kullan. Ben seni kışkırtmaya çalışıyorsam demek ki bir şeylere güveniyorum. Adam gelip bana ikinci koluyla saldırmış. İkinci şeyle ordusuyla saldırmış. Ordusunu kullanmaya tenezzül bile etmemiş. Ha, birinci ordusunu kullansaydı beni yenebilir miydi? Belki. Çok emin konuşamayacağım. Belki yenebilirdi. Çünkü rakipte aynı zamanda bunu yaparken bakın istatistiksel olarak benden hala çok güçlü. Ama benim en önemli istatistiklerim hala ondan önde. Ve rakipte buff'lar var. Bende de buff'lar var. Ben de aynı zamanda savunma yaptığım için savunmacı ekiplerin sağlığını %22,5 arttıran özel yetenekler var. Bu da çok önemli bir detay gerçekten. Ve benim petlerim açık, rakibin petleri kapalı. Yani çok önemli bir detay. Petlerim açıkken ben gücümün maksimum sınırlarına ulaşıyorum. Rakibimin ise petleri kapalı. Bunların hepsi birikince bana karşı duvar gibi şeye tosluyor. Kafasını duvara toslamış oluyor. Benim petlerim açık olmasına rağmen bakın gördüğünüz gibi yani rakibin birçok istatistiğinde gerideyim. Mesela saldırı petim %10 çarpan etkisiyle artıyor ama ona rağmen hiçbir saldırım rakipten üstün değil gördüğünüz gibi. Yani rakip gerçekten bir balina. Ama dediğim gibi mantıklı oynayarak, mantıklı şekilde gelişim yaparak bir balinayı bile rahatlıkla savunabilirsiniz ve alt edebilirsiniz. Bakın benim bu arada bana garnizon gönderen hesaplar da tamamen benim arkadaşlarımın hesabı. Bakın Reis düşük yatırımlı bir oyuncu değil. Sıfır yatırımlı bir oyuncu. Direkt sıfır yani. Hiçbir yatırım yok. Şevval sıfır yatırımlı bir oyuncu. Hiç bir tane ya 1 lira para atmadı yani. Oyunun başına bir şey yapmıştı. Hmm, İnşaat sırası almıştı. Bu kadar. Finrod benim farm hesabım zaten. Sıfır yatırım. Egglands benim kuzenim. Düşük yatırımlı oyuncu. Explo düşük yatırımlı oyuncu. Düşük hatta sıfırda diyebilirim yani. Dot zaten oyuna bir giriyor bir girmiyor. Bu 70 milyon gücünde bir arkadaş. Sıfır yatırımlı bir oyuncu. Yani benim garnizonumdaki şeyler bile, oyuncular bile zaten düşük yatırımlı oyuncular hep ya da sıfır yatırımlı oyuncular. Kahramanlarım düzgün. Kahramanları bunları göndermelerini istedim çünkü. Kahramanları gördüğünüz gibi hep düzgün kahramanlar. Hilde ile savunduk çünkü. Rakibe bakıyorum. Rakibin oyuncuları daha güçlü görünüyor. Ama klasik işte Çenko. Çenko gönderilmiş. Yani burada Malin gönderilmiş. Bu da kabul edilebilir. Burada eleman Jabel göndermiş. Moruk senin neyine Jabel yani? Gözünü seveyim. İşte ver parayı al karayı durumu olmuyor ne yazık ki arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Parası olan insanlar da eğer doğru stratejiyi uygulayamazsa, doğru mantıklı kararlar veremezse böyle ezilebiliyorlar. Siz bunları yapmayın. Siz düşük yatırımlı oyuncu olduğunuz zaman bile stratejiyi ve mantığı düzgün kurduğunuz zaman emin olun bunları çok rahat egal edebilirsiniz. Rakibinizi çok daha rahat alt edebilirsiniz. Pay to win bir oyun değil. Bu yüzden hoşuma gidiyor işte bu oyun. Sadece parayı yatır güçlen gibi bir durum yok. Aynı zamanda strateji ve mantık da kurmak gerekiyor. Bizim stratejimiz ve mantığımız güçlü olursa az parayla bile çok daha fazla işler yapabiliriz. Hem de oyundan zevk almış oluruz. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar dostlar. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Umarım demek istediklerimi rahatlıkla anlatabilmişimdir. Videonun süresi biraz uzun oldu. Kusura bakmayın. Em, Canlı yayında da zaten şey yapacağım. Anlatacağım bu mevzuları. KVK Kırmızı Alan Savaşı'nda daha rahat göstereceğim. Takip etmeyi unutmazsanız sevinirim. Videoları sırayla çekmeye başlıyorum. Yavaş yavaş sıradaki konulara da geleceğim. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz.